Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkiyle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakalım. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak sizin de. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili genel olarak neler düşünüyor dediğimizde, şimdi gizli kartı geldi. Bilinmeyen birinden gelen sinyal, takip edildiğini hissetmek, kim olduğunu çözümleme düşüncesi. Şimdi burada ilişkinin içerisinde bazı gizli saklı bazı durumlar olabilir. Bunlarla ilgili bir sürecin içerisinden geçtiğinizi düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Burada bilinmeyen şeylerin olduğu ya da bir tarafın böyle hissettiği bir sürecin içerisinden geçiliyor olabilir. Ama daha çok şimdi bahaneler kartıyla beraber taraflardan bir kişi bazı bahaneler sunuyor olabilir. Yapamadığı şeylerle ilgili, yapmak isteyip de gerçeğe dökemediği durumlarla ilgili bazı bahaneler üretiyor olabilir ve artık bu bahanelerle ilgili bazı süreçler ortaya çıkacak ya da çıkmış diyebiliriz. Çölün ruhu olarak görüyor bu ilişkinin ruhunu. Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret, Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak, çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. Şimdi şu anki ortak enerjide çok net bir şekilde bazı şeylerin gizlendiği, bazı bilinmeyen şeylerin olduğu ve burada acabaların ve soru işaretlerinin ciddi şekilde fazla olduğu bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu şekilde görüyor. Şimdi burada bazı şeylerin ortaya çıkması istenmiyor. Bu yüzden de ciddi şekilde yalan dolanlar ya da bahanelere başvurulan bir süreç var. Şu an bu ilişkinin önünün tamamen karanlık olduğunu, kapalı olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Sabrettiği, sabırlı olunan, iki tarafında sabretmek zorunda kaldığı bazı durumların içerisinden geçildiğini söyleyebiliriz. Şimdi Yakut ve Ariman kartı geldi ortak enerji olarak baktığımızda. Şimdi Yakut aşktan, tutkudan bahseder. Ariman kartı da aynı şekilde gerçek aşktan, tutkudan, arzulardan bahseder. Cinsel istekten bahseder bize. Bu iki kart da aslında çok ciddi şekilde bu ilişkideki en aktif duyguların bu duygular olduğunu söyledi. Şimdi Zara kartıyla beraber, Zara kartı tüm sıkıntıların üstesinden gelmekten bahseder. Tüm sıkıntıların yavaş yavaş ortadan kalkmasının istendiğini söyler bize. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu ilişki içerisinde bazı yalanlar, dolanlar ortaya çıkmış olabilir. Yani kılıç yedilisi geldi. Kılıç yedilisi arkadan çevrilen işlerden, yalanlardan, dolanlardan bahseder bize. Ciddi sıkıntılı bir süreçten bahseder genel olarak baktığımızda. Şimdi şu anın enerjisinde en aktif durum bu. Arkadan çevrilen işler olduğu düşünüyor olabilir, düşünülüyor olabilir. Ya da gerçekten arkadan çevrilen işler ve yavaş yavaş ortaya dökülmeye başlayan bazı durumlar olabilir. Ortak enerjide şu anki ilişkiyle ilgili bu durum aktif. Bunun sebebi ne dediğimizde, şimdi İmparator kartı ile beraber egosal bazı durumlar yaşanmış olabilir. Güç savaşları yaşanmış olabilir. Taraflardan biri kendi gücünü ortaya çıkarabilmek adına bazı durumlar ortaya çıkarmış olabilir. Şimdi İmparator kartı düzenden, otoriteden bahseder. Sağlam temellerle ilişkinin güçlenmesi, sağlamlaşması, devam etmesinden bahseder. Bazen de gerçekleri yavaş yavaş anlama sürecinden bahseder. Buraya bir kart daha alalım, daha net olsun. Buradaki çevrilen durum ne? Neden? Kılıç dokuzlusu. Kader çarkı geldi. Tılsıması. Kılıç onlusu. Şimdi burada ciddi bir pişmanlık var diyebilirim. Maddi konularla ilgili yeni atılan adımlar, yeni başlangıçlarda istenilen, arzulanan bazı şeyler yaşanamamış, karşılanmamış olabilir. Ciddi bir kayıp yaşanmış olabilir. Özellikle aklınızdaki kişinin maddi olarak sorunları, sıkıntıları olduğunu biliyorsanız bu dolandırılmak bile olabilir. Burada sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçtiğini söyleyebiliriz. Bu durumda bu ilişkiyi etkilemiş olarak görünüyor.
bazılarınız için maddiyat. Bazılarınız için de maddiyatla ilgili bir sorun yok diyorsanız özellikle yeni başlangıçlar ve iyi bir adım atmakla ilgili ilişkideki adımı, yani beraberliğin daha üst seviyeye çıkması olabilir. Daha tanınır, bilinir enerjilere gelmesiyle ilgili bazı yanlışlar yapılmış olabilir. Birbirinize karşı bu süreçte işte yeni bir başlangıç isteği içerisinde olunup bu gerçekleştirilmediğinde birazcık sıkıntılı, birbirinizi kırıcı, yorucu enerjilerin içerisinde kalmış olabilirsiniz. Burada birazcık işte yalan dolan, kendi korkuları ya da kayıplardan kaynaklı, kendine güvenememekten kaynaklı bazı yalanlar çevrilmiş diyebilirim. Bir kart daha alacağım ya buraya. Buradaki arkadan iş çevirme hangi konuda? Daha net olsun. Evet, maddiyatla ilgili ya. Özellikle maddiyatım çok iyi, ben çok iyi bir işe sahibim diyen biri ise eğer aklınızdaki kişi maddiyatla ilgili bazı sorunlar yaşamış olabilir ve bunu size yansıtmamak, sizin bunu bilmemeniz için bazı yalanlar, dolanlar çevirmiş olabilir. İlk etapta maddiyatı iyi olmuş olabilir, kandırılmış olabilir, sıkıntılı bir durum yaşamış olabilir. Bu durumu sizden gizlemiş olabilir. Ya da ilişkiyle ilgili güvenilir bir ilişkiyle yaşayacağınızı hissettirmiş ama işte belki beraberliği çıktı, belki aldatma gibi bir durum oldu. Güvenle ilgili bazı sorunlar yaşanmış, arkadan işler çevrilmiş diyebilirim. Şu an enerjisine baktığımızda ama şöyle söyleyebilirim. Evet, bunlar yaşanmış ama aslında tılsım dokuzlusuyla. Tılsım dokuzlusunu ben çok severim. Sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Benim için bir imparatoriçe enerjisidir. Sadece birazcık yalnızlık hissiyatı vardır. Burada artık şimdi tılsım dokuzlusuna baktığımızda hayat arkadaşını bulmaktan bahseder aslında. Bu noktada aradaki sıkıntıların öyle ya da böyle ortadan kalkacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ve burada daha güvenilir, daha huzurlu bir ilişki yaşayabileceğinizi düşünüyor diyebilirim. Benim hızlı konuşmadım ya. Bazen arkadaşlar yorumlara yazıyor. İşte kelimeleri yutuyorsun şöyle böyle diye. Yani sanırım hızlı konuşmaktan kaynaklı oluyor olabilir bu durum. Bilmiyorum. Ama yani bazen diyorum, kendim de açılımlarda diyorum ki çok hızlı konuştum galiba. O enerjiyle beraber açıkçası orada aman yavaş konuşayım ya da şunu söyleyeyim bunu söyleyeyim'e girmiyorum. Ya da konuştuğum çok daha net anlaşılsın. Bu tür kontrol şeylerine çok fazla girirsem enerjiyi kaçırırım. Enerjiyi tam olarak hissedemem. Ama tabii ki çok da böyle hızlı konuşmamaya çalışıyorum çünkü nefesim yetmiyor. Daha sonrasında kendi nefesim yetmiyor. Şimdi yani diksiyon şeyi değilim burada. Bununla ilgili bir paylaşım yapmıyorum. Ama tabii ki herkes gibi iyi konuşmaya, düzgün konuşmaya, anlaşılır konuşmaya çalışıyorum. Bazen olmuyor sanırım. Bazen de enerjinin tutmadığını düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşım farklı şeyler yazarken bir iki kişinin yazdığı şey bu sefer acaba'ya düşürüyor. Belki çok seven arkadaşlar görmezden geliyor olabilir. O da olabilir. Ama bazen mesela mikrofonla ilgili yazılıyor. Kendim de dinliyorum. Bir sorun ben duymuyorum açıkçası. Sonra bakıyorum başka arkadaşlar yazmamış. İki farklı mikrofonum var. Daha net olan, daha sıkıntı yaratmayacak olanla açılımları yapıyorum. Bazı arkadaşlar diyecek ne anlatıyorsun sen? Yani dikkat ediyorum ama bazen de sanırım karşı tarafın işte kullandığı cihaz ya da farklı bir durumdan kaynaklı olabiliyor. Dedim ve hemen devam ediyorum. Şimdi genel olarak ilişkiyle ilgili düşünceleri bunlardı. Kendisiyle ve sizinle ilgili düşünceleri ne dediğimizde buna bakalım. Şöyle, şu an ciddi bir soğuk enerji yayıyor olabilir etrafına. Ayın ruhu size, ayın ruhu olarak geliyor. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin dedi. Hüzün kartı geldi. Ele almak kartı bir işte yükselme veya yönlendirilemeyen gücü ele almak dedi. Ve kendine güven kartıyla. Yani şöyle söyleyeyim. Özellikle bilen arkadaşlarım iş hayatıyla ilgili ciddi bir sıkıntılı süreçten geçiyor olabilir. Dolandırılmış olabilir. Çok güvendiği bir işte hesap ettiği gibi gitmemiş olabilir bazı şeyler.
şu an aktif olan enerjisine baktığımızda kendine güvenini tekrar yerine getirmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Kendi gücünün farkında, bunu nasıl kullanacağını çözmeye çalışan bir durumun içinde. Daha çok kendi içsel, kendi hayatıyla ilgili sıkıntılı durumu çözmeye çalışan bir enerjisi var. Size karşı soğuk olabilir. Buradaki soğukluk daha çok sanki, ya ben sana soğuk olmak istemiyorum ama işte hüzün kartıyla beraber ama çok yakın olursam ya da işte nasıl söyleyeyim, mesela çok görüşmüyorsunuzdur ya da ayrılık olmuştur, görüşme yoktur. Burada sanki gerçekleri söylememek adına kaçan bir enerji var. Bu yüzden bu soğuk enerjileri tercih ediyor diyebilirim. Gamhat ve Urmiye kartı geldi. Şimdi Gamhat'ta birazcık böyle sorumluluk almayı sevmeyen biri vardır. Özgür ruhludur ama aşık olursa sadakatlidir. Bugün yani şöyle, şu an enerjisini açıkçası şöyle söyleyeyim. Gamhat ve Urmiye'ye baktığımızda susmayı tercih eden bir enerjisi var. Sorumluluklarıyla ilgili, ki belki burada ilişkideki sorumluluk adına konuşması gerekiyor ve bundan kaçan enerjilerde diyebilirim. Çünkü kaçmazsa sorumlulukları gereği anlatması ve konuşması gerekiyor sizde ama bundan şu an kaçıyor. Çünkü kaçmak zorunda olduğunu düşünüyor. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizin hangi enerjilerde olduğunuzu düşünüyor dediğimizde, sarmaşığın ruhu olarak görüyor sizi. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir dedi. Projeksiyon kartı geldi. Tutum kartı, aile veya dost tarafından gelen destek, alınan destekle beraber yaşanan güçlü tutum. Mutluluk kartı ve evlenmek kartı. Şöyle söyleyebilirim. Şu an enerjisinde aslında sizin çok karışık duygular içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Birbirinizi yansıttığınızı, birbirinizi hissettiğinizi çok net düşünüyor aklınızdaki kişi. Bu ilişki içerisinde aslında sizin onunla evlenmek istediğinizi, onunla bir yuva kurmak istediğinizi, işte söz, nişan, evlilik teklifinden bahseder bu kart. Sağlam adımlarla ona gelmenizi istediğinizi düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şu an daha çok kendi ailenize yöneldiğinizi ve bir bakıma mutlu olduğunuzu ama onunla ilgili durumlarla ilgili de bir karışık durumun içerisinde olduğunuzu söylüyor. Şimdi burada genel olarak ilişkiye karşı bakış açınızda da birazcık sizi bencil görüyor olabilir. Tutku ve arzularınızın yüksek olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var ve Asiranta'yla çok fazla şefkatli olduğunuzu, ona karşı çok fazla verici olduğunuzu ve burada birçok şeyi onun için yapabilecek enerjilerde biri olduğunuzu söylüyor. Belki de bir çocuğunuz var, bir annelik, izleyen arkadaşım kadınsa eğer, bir annelik durumundan kaynaklı da böyle düşünüyor olabilir. Şimdi buraya baktığımızda sizinle ilgili aslında sizin hala hayallerinizin, arzularınızın devam ettiğini, onunla evlenmek istediğinizde düşünen bir ya da ilişkinin daha uzun soluklu olmasını diyelim, illa evlilik demeyelim ama düşünen bir aklınızdaki kişi var ve sizin böyle bir beklentiniz olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi buradaki daha çok, özellikle çok sessiz diyen arkadaşlarım varsa, buradaki sessizlik daha çok aklınızdaki kişinin size gerçekleri söyleyememesinden kaynaklı kendini koruması. Çünkü örneğin aradaki enerji sıcak olsa bu sefer eyleme geçmesi gerekecek, anlatması, söylemesi gerekecek ama şu an uzakta, hiçbir şey anlatmak, söylemek zorunda değil. Siz bu ilişkiyle ilgili neyi bilmezsiniz, bunu soralım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Normalde böyle yapmayacaktım ama bunu yapmak şu an daha açıklayıcı, daha iyi olacak. Bu kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Konuşturma kartlarını bugün daha az alalım. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Elim kolum bağlı enerjilere. Yani bu kişinin hayatında gelişen durum her neyse şu an harekete geçmesini, eyleme geçmesini ciddi şekilde engelliyor. Maddi sıkıntılar olabilir, söylediği yalanlar dolanlar olabilir. Şu an bir çıkmazın içerisinde görüyor kendisini ve buradan çıkabilirse eğer bir şeylerin değişebileceğini
düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şu an birazcık böyle onunla ilgili bilmeniz gereken şey ne? Çaresiz hissettiğini bilmelisiniz. Öyle söyleyeyim. İkiyi seçen arkadaşlarım. Yani bugün. Kılıç onlusu. Ciddi bir yıkımdan geçtiğini bilmeniz gerekiyor. Yani aynı şekilde aslında bağlantılı olarak maddi sıkıntıları olabilir, iş hayatındaki sorunlar olabilir, ailede bazı sıkıntılı durumlar olabilir ama genel olarak hayatında çok ciddi bir değişimin gerçekleştiğini, çok yara aldığını, çok yorucu bir süreçten geçtiğini bilmelisiniz aklınızdaki kişinin. Ama şunu unutmayın, her serinin, işte kılıçların, kupaların hepsi için ondan sonra 10 sayısı bir bitiştir ama her bitiş de yeni bir başlangıçtır. Bu noktadan itibaren artık evet yıkım yaşadı ama çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağı süreç olacak. Üçü seçen arkadaşlarım. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Aklınızdaki kişiyle ilgili İş hayatıyla ilgili bir başlangıç aşamasında olabilir. Yani aslında baktığımızda buradaki o yıkımı yaşayıp üçü seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi birazcık daha bu süreci daha öncesinde yaşamış. Şu an toparlanma aşamasında olabilir. Şu an yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde. Çözülemeyen sorunları çözmek istedi. Daha böyle gelen fırsatları değerlendirme aşamasında olduğunu bilmelisiniz. Size neler söylemek isterdi bunlara bakalım hemen. Duygularımdan emin değilim dedi. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum dedi. Rüyalarımda seni görüyorum dedi. Buradan da alalım. Yani çok ciddi kendini de kötü hisseden bir, gerçekten maddi olarak ciddi bir çıkmazın içerisinde olabilir. Şimdi size neler söylemek isterdim. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı dedi. Kalbim her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım dedi. Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor dedi. Evet, ciddi bir süreçten geçiyor. Burayı toparladıktan sonra güzel adımlar gelebilir. Kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Harika bir geceniz olsun. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.